Bu bluz sadece iki altıgen parçadan oluşuyor ama birleşimi biraz farklı ve tamamen kafes örgüden oluşuyor. İstediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. İki altıgen motiften birincisini ördüm. Birebir aynısını şimdi birlikte örüyoruz. Altıgen motifi 6 numara 3,5 milimetrelik tığ ve Alize Diva krem rengi ip kullanarak öreceğim. Önce sihirli halka yaparak başlayacağız. İpin ucunu sol elimle tutuyorum bu şekilde. Yumaktan gelen ipi işaret ve orta parmağımın arkasından geçirip yukarı alıyorum. Yüzük parmağım ve serçe parmağım arasına sıkıştırıyorum. Bu aradan tığımı geçirip bir ilmek çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Parmaklarımı çıkardım. Çekmiş olduğum zinciri sıkıştırıyorum. Sayıya dahil etmiyorum. Sadece halkayı sıkıştırmak için kullanıyorum. Halkanın içerisine 6 trabzan öreceğim. Önce 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığın başını doluyorum. Halkanın içerisine batıp bir ilmek alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İkişer ikişer örerek kapatıyorum ilmekleri. Bir ikili trabzan ördüm. Çekmiş olduğum zincirin ilk üçünü birinci trabzan kabul ediyorum. Bir de şimdi ördüm ikinci trabzan. 4 trabzan daha öreceğim. Her trabzandan sonra beşer zincir çekiyoruz. 5 zincir çektim. Halkanın içerisine batıyorum. Üçüncü trabzan örüyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Dördüncü trabzan. 5 zincir çekiyorum. Beşinci trabzan. Şöyle ipin ucunu çekerek halkayı sıkıştırıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 6. trabzanı örüyorum. İpin ucundan çekerek halkayı sıkıştırdım. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Başlangıçta örmüş olduğum zincirlerin 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Turları bu şekilde kapatacağız. Birinci turu tamamladım. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan oldu. Zincirlerden oluşan boşluk sayısı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 trabzan 6 boşluk oldu. Şimdi ikinci tura başlıyorum. Her tur başlangıcında 5 zincir çekeceğiz. Önce 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. İlk 5 zincirlik bölüme geldim. Buradan zincirleri sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Köşe oluşturacağız. Bir trabzan örüyorum. Burada da bir kutu oluştu. Köşe oluşturmak için 5 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Birinci köşeyi oluşturdum. Köşeler bu şekilde V şeklinde gözüküyor. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir kutu oluşturacağım. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Bir kutu oluştu. 2 zincir çekiyorum. 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Bir trabzan örerek ikinci kutuyu tamamlıyorum. Burası köşe, 2 kutu oluştu. Şimdi ikinci köşeyi oluşturacağız. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İkinci köşeyi oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Birinci kutu. 2 zincir çekiyorum. Üçüncü zincire batıyorum burada. 2 kutu oluştu. Tekrar 5 zincir çekerek üçüncü köşeyi oluşturacağım. Aynı yere batıp trabzan örüyorum. Üçüncü köşe oluştu. 2 zincir çekip trabzanın tepesine batıyorum. Birinci kutu. 2 zincir çekip üçüncü zincire batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum.
Aynı yere batıyorum. Dördüncü köşeyi oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekip trabzanın tepesine batıyorum. Birinci kutu. 2 zincir çekiyorum. Zincirlerin ortasındaki üçüncü zincire batıyorum. İkinci kutuyu tamamlıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 5. köşeyi oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıp birinci kutuyu örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum. İkinci kutuyu tamamladım. Şimdi 6. köşeyi öreceğiz. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 6. köşeyi oluşturdum. Şimdi turu kapatmak için 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum 5 zincirin 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırma örüyorum. İkinci turu tamamladım. Şimdi 3. tura başlayacağım. Yine 5 zincir çekerek başlıyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen bu köşeden önceki trabzanın tepesine batıyorum. Bir kutu örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 5 zincir var burada. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3. İkinci kutuyu ördüm. 5 zincir çekerek birinci köşeyi oluşturuyorum. Aynı yere batıp trabzan örüyorum. İlk köşe. Şimdi bu köşeye kadar kutu öreceğiz. Alt sırada 1-2 kutu vardı. Bu sırada 4 kutu olacak. Her sırada ikişer kutu artarak devam edecek. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp ikinci kutuyu ördüm. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçüncü kutu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Dördüncü kutuyu ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci köşeyi oluşturacağız. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan örüyorum. İkinci köşe. Tekrar 2 zincir çekerek kutuları örmeye devam ediyorum. Üçüncü köşeye geldim. 1, 2, 3 kutu ördüm. 2 zincir çektim. Şimdi burada üçüncü zincire batıyorum. Bir trabzan örerken dördüncü kutuyu tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Üçüncü köşeyi oluşturdum. Bu şekilde tur sonuna kadar devam ediyorum. 6. köşeyi oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Turu kapatmadan önce 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki zincirlerin üçüncüsüne batıp ilmek çıkartıp kaydırma örüyorum. Üçüncü turu tamamladım. Ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi 4. tura başlıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Tığ doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir kutu örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine sıradaki trabzanın tepesine batıp ikinci kutuyu ördüm. 2 zincir çekiyorum. İlk köşeye geldim. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 3 kutu oldu. Alt sırada 2 kutuyla başlamıştık. Şimdi 3 kutuyla başladık. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir trabzan örüyorum. Birinci köşe noktası. Şimdi devam ediyorum. İkişer zincir çekerek sırayla trabzanların tepesine batarak kutular öreceğim. Bu köşeden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 kutu ördüm. Şimdi bu köşeye geçerken 6. kutuyu öreceğim. 2 zincir çektim. 3. zincire batıyorum.
6. kutuyu tamamlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İkinci köşe noktası. Yine ikişer zincir çekerek trabzanların tepesine batıp 3. köşeye geleceğim. Aynı işlemleri yaparak tur sonuna kadar devam edeceğim. 2 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden üçüncüsüne batıp kaydırma örüyorum. 4. turu kapattım. Örmeyi bu şekilde sürdüreceğiz. Gördüğünüz gibi motifimiz gittikçe dalgalanmaya başladı. Diğer motif üzerinde de göstereyim. Bu şekilde. Dalgalanması endişelendirmesin sizi arkadaşlar. Katladığımızda bu formu alması için bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi sihirli halkayı sıkıştıracağım açılmaması için. İpi bir iğneye geçiriyorum. Şöyle ilmeklerin arasından batarak devam ediyorum. İlk başladığım yere geldim. Şimdi burada ipimi sıkıştırıyorum. Şöyle bir düğüm oluşturuyorum çözülmemesi için. Yine bu ilmeklerin arasından ipin ucunu yürütüyorum. Fazlalığı keseceğiz bu şekilde. Şimdi örmeye devam edeceğim. 27 turu tamamlayınca tekrar birlikte olacağız. Altıgen motifimizi birinci turdan başlayarak 27 tur olacak şekilde ördüm. 27. turu kapatıp ipi kestim. 27 turda istediğim kol genişliğine ulaştım. Kol genişliği yaklaşık olarak 20 cm olacak. Bu tura kadar hep ön taraftan ördüğümüz için örgümüzün ön yüzünü belirtmek için de mavi bir ayraç yerleştirdim. Şimdi ikiye katlayacağım. Ek yeri altta kalacak şekilde şöyle katlıyorum. İki köşeyi birleştiriyorum. Burası kol genişliği yaklaşık olarak 20 santimetre. Devam ediyorum. Diğer iki köşeyi de bu şekilde birleştirdim. Bir L şekli elde ettim. Burası beden bölümü, bu taraf ise kol bölümü. Bundan sonra kolu örmeyeceğiz. Sadece beden genişliği ve boy uzaması için üç kenarda örmeyi sürdüreceğiz. Buradan başlayacağım. Burası yaka kenarı. Buraya bir kırmızı ayraç yerleştiriyorum. Birinci kenarı örüyorum. İlk köşeye gelip artış yapıyorum. İkinci kenarı örüp ikinci köşeye geliyorum, artış yapıyorum. Daha sonra üçüncü kenarı örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Turuncu ayracın olduğu yere gelince tekrar dönerek geldiğimiz yoldan bu ayraca kadar öreceğiz. Yaklaşık olarak 25 cm genişlik elde edene kadar bu şekilde öreceğim. Daha sonra boyunu uzatmak için sadece alt kenarı örmeye devam edeceğim. Şimdi buradan ipi yerleştiriyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde ipi araya alıyorum. 5 zincir çekeceğim. 1, tekrar ipi araya alıyorum bu şekilde sıkıştırmak için. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Bu şekilde aralarına ikişer zincir çekerek trabzanlar öreceğiz ve birinci köşeye kadar devam edeceğiz. Köşeye gelince artış yapacağız. Devam edelim. Birinci köşeye geldim. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum köşedeki ve bir trabzan örüyorum.
Şimdi 5 zincir çekerek köşeyi döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp trabzan örüyorum. Yine ikişer zincir çekerek trabzanlar öreceğiz. İkinci köşeye gelince yine aynı şekilde artış yapacağız. Devam edeceğiz. Üçüncü kenarı örüp sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Diğer ayraca kadar ördüm. Yine 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bir sıra örmüş oldum. Şimdi 5 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Yine ikişer zincir çekerek trabzanlar öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Köşelere geldiğimizde yine artış yapacağız. Şöyle göstereyim. Kol genişliğini ayarladığımızda beden genişliği de 20 santimetreydi. Sizler daha küçük beden örmek istiyorsanız beden genişliğine ulaştığınızda örme işlemini tamamlayabilirsiniz. Yine boyu da istediğiniz uzunluğa gelene kadar alttan ekleyebilirsiniz. 6 sıra örmeyi planlıyorum. 6 sırayı tamamlayınca tekrar birlikte olacağız. Sıraları tamamladım. Toplam 6 sıra ördüm. Burada başlamıştık. 6. sırayı da burada tamamladım. Ve ipi kestim. Beden genişliği yaklaşık olarak 25 santimetre oldu. Boy uzunluğu ise yine yaklaşık olarak 45 santimetre. Şimdi boyunu ben biraz daha uzatacağım. Sizler için yeterli ise bu şekilde bırakabilirsiniz. Burada en son 6 sıra örüp ipi kesmiştim. Şimdi alt tarafta boy için örmeye başlayacağım. Şöyle göstereyim. Alt kenar boyunca sıraları öreceğiz. Bu köşeye bir ayraç yerleştiriyorum. Buradan başlayacağım. İkinci köşeye kadar devam edeceğim. Bu ayraca gelince tekrar dönerek bu ayraca geleceğiz. Bu şekilde sıralarımızı örmeyi sürdüreceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar sıra ekleyeceğiz. Yine ön tarafta köşedeki 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İpi araya alıyorum. Bir kez daha şu şekilde. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Artık köşelerde artış yapmayacağız. Sadece kutular öreceğiz. 2 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine batıp bir trabzan örüyorum. Bu şekilde örerek bu ayraca kadar gelelim. 5 zincir çekip tekrar dönüyoruz. Buraya geliyoruz. Yine aynı şekilde 5 zincir çekip dönüş yapıyoruz. İstediğiniz boy uzunluğuna gelince örme işlemini sonlandırıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Motifin alt bölümüne toplam 10 sıra ördüm ve örme işlemini tamamladım. İpi kesmeyeceğim. İlmeğe bir ayraç yerleştiriyorum sökülmemesi için. Buradan arka ortayı birleştireceğiz. Motifin ön yüzünden işaret koymuş olduğumuz ön yüzünden katlayacağız. Şöyle ek yerini buluyorum. Burası kolun alt bölümü. Ek yeri alta gelecek şekilde şöyle iki köşeyi birleştiriyorum. Burası ek yeri. Devam ediyorum. Diğer iki köşeyi de birleştirdim. Şu şekilde sol kenara son ördüğüm motifi yerleştiriyorum. Burası yaka bölümü, kol bölümü. Alt bölümde ipin bulunduğu bölüm. Altta kalan parça arka beden, üst parça ön beden olacak. Şimdi aynı şekilde diğer parçayı da birleştireceğiz.
İşaretli ön yüz üstü olacak şekilde parçayı alıyorum. Ek yeri alta gelecek şekilde şöyle katlıyorum. İki ucunu da katladıktan sonra bir L oluşturuyorum. İlk parçanın tam karşısına yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi alt bölümden örerek arka bedeni birleştireceğiz. Şöyle göstereyim. İpimiz sol kenarda. Bu bölümden birleştirmeye başlıyoruz. Karışmaması için işaretleyeceğim. Öreceğim bölümü şöyle ayraçlarla tutturuyorum. Artık bu işaretleri çıkartabilirim. Şimdi buradan bırakmış olduğum ipimle örmeye başlayacağım. Ters taraftan örüyoruz gördüğünüz gibi. Burası ön beden, burası arka beden. Buradan örerek devam edeceğiz. Arka ortayı içeriden birleştirmeye başlıyoruz. İlmeğe takılı olan ayracı çıkartıyorum ve tığımı yerleştiriyorum. Şimdi örerken hem sağ kenara hem de sol kenara birer sıra fazladan ekleyeceğiz ve iki parçayı birleştireceğiz. Örerken daha iyi anlaşılacak. Şöyle yan çeviriyorum parçaları daha rahat örebilmek için. Önce 2 zincir çekiyorum. Bu parçanın ilk trabzanı olacak. Daha sonra tığın başını doluyorum. Diğer parçanın köşesine batıyorum. Buraya. Alt taraftan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra kalan 2 ilmeği örüyorum. Bu kenarında ilk trabzanı son ördüğüm bu trabzan oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığı doluyorum. Ön parçaya geliyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp bir ilmek alıyorum. Tığımda toplam 3 ilmek oldu. İlk ikisini örüyorum. Daha sonra tığın başını doluyorum. Arka parçadaki ikinci trabzanın tepesini alttan bu şekilde batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda toplam 4 ilmek oldu. Önce ilk ikisini örüyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başını dolayıp diğer parçanın sıradaki trabzanın tepesine alttan batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. 2 kutu bu tarafta, 2 kutu da diğer tarafta oldu. Ön yüzden görüntüsü de bu şekilde olacak. Şimdi devam ediyorum. Bu aralarda çekmiş olduğumuz 2 zincir de kutuların üst bölümünü oluşturuyor. Şimdi tığın başını doluyorum. Yine ön parçanın trabzanına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başını doluyorum. Arka parçadaki trabzana alttan batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam edelim. Son köşeye batıyorum. Bir zincir çekip tamamlıyorum. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeği içerisinden geçirip sabitledim. Daha sonra bu fazlalık ipleri kenar dolgusunun içinde gizleyeceğiz. Ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Sıra geldi ön ortayı birleştirmeye. Üst bölümde yaka kenarından toplam 20 kutu saydım ve 20. kutuya bir işaret yerleştirdim. Aynı şekilde bu tarafta da şöyle katlandığında burası yaka bölümü olacak.
Şimdi bu işaretlediğim kutuları birleştiriyorum. Yani 20. kutuları şu şekilde birleştirdim. Birkaç ayraç daha ekliyorum. Buradan birleştirilecek. Burası örgümüzün ön yüzü olduğu için ters taraftan bu işlemi yapacağız ve yaka kenarından başlayacağız. Alt bölüme kadar birleştirdikten sonra tekrar ip koparmamak için alt tarafa dolgu yapacağız. Şimdi üst taraftan birleştirmeye başlıyoruz. Başta da belirttiğim gibi burası örgümüzün ön yüzü. O yüzden şöyle ters çeviriyorum. Ters tarafını çevirdim. Birleştirdiğimiz yer. İlk işaretten itibaren örmeye başlayacağım. İpimi alıyorum. Şöyle yan çeviriyorum. Burası yaka bölümü. 20. kutular bu kutular. Şimdi buradan hemen işaretten sonraki trabzanlardan başlayacağım. İpimi alıyorum. Hemen işaretten sonraki kutuya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İpi şöyle araya alıp sıkıştırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen işaretten sonraki trabzana alttan batıyorum diğer parçada. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 2 ilmeği örüyorum. 2 trabzan örmüş oldum. 2 zincir çekiyorum. Ön parçada sıradaki trabzanın tepesine batıp bir ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığı doluyorum. Diğer parçada sıradaki trabzana alttan batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra kalan ilmekleri örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar ön bölüme geliyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. Bu şekilde alt bölüme kadar örmeyi sürdürelim. Son kutuları birleştiriyorum. Ön tarafa birleştirme işlemini tamamladım. Burası ters taraf. Şöyle çeviriyorum ön yüzü. Burası da ön taraf. Şimdi bir sıra sık iğne öreceğim. Sık iğne örerken daha toparlayıcı olması için yarım numara daha küçük tığ kullanacağım. 3 milimlik tığla öreceğim. 3,5'la örmüştük. Elinizde böyle bir tığ yoksa aynı tığla devam edebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk kutuya batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Sık iğne örerken bu fazlalık ipleri de araya alacağım temizlemek için. Şimdi ikinci kutuya batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde her kutuya ikişer sık iğne örerek devam edelim. Son kutuya da 2 sık iğne ördüm. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçirdim. Sıra başındaki zincirin altından batıyorum arka taraftan. Bu ipi geriye alıyorum bu şekilde. Daha sonra ipin çıktığı ilmeğe alttan batıyorum. İpi tekrar alt tarafa indiriyorum. Bu şekilde ucunu bağlamış olduk. Şimdi arka tarafta ipi yürüterek gizliyorum. Daha ince uçlu bir tığ kullanacağım. İğne ile de geçirebilirsiniz.
Bir ilmek sonra geri dönüyorum çözülmemesi için. Bu şekilde. Fazlalığı kesiyorum. Şimdi kolların üst bölümlerini örerek birleştireceğiz. Ön bölümde kenardan başlayarak 10 kutu sayıp 10'uncuya bir işaret yerleştirdim. Bu tarafta da aynı şekilde. Arka bölümde ise 2 kutu fazladan eklendiği için birleştirirken bu orta noktadan 11 kutu saydım. 11. ilmeğe, bu tarafta da yine 11. ilmeğe birer işaret yerleştirdim. Burası yaka açıklığı olacak. Hemen bu işaretlediğim yerleri birleştiriyorum, kutuları. Buradan örerek birleştireceğiz. Bu tarafta da aynı şekilde. Burası ön bölüm olduğu için ters çevireceğiz. Ters taraftan birleştireceğiz. Şöyle çeviriyorum. Örgümüzün ters tarafı. İlk ayraçtan başlayacağım. Hemen kutudan sonraki trabzanlara batarak aynı şekilde birleştirme işlemi yapacağız. Kol ucuna kadar geleceğiz. Aynen alt bölüme yaptığım gibi ipi kesmeden alt bölüme bir sıra sık iğne öreceğiz. 3 milimetre tığ ile. Diğer tarafa da aynı şekilde öreceğiz. Yakayı örerken tekrar birlikte olacağız. Sıra geldi yaka kenarına sık iğne örmeye. Şimdi ön yüzden arka taraftan ek yerinden başlayacağım ve bütün yaka çevresine sık iğne öreceğim. Yine 3 milimetre tığ kullanıyorum. İpimi alıyorum. Arka ortadan örmeye başlıyorum. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yine bu ipi şöyle araya alıp sıkıştırıyorum. Buradaki fazlalık ipleri de araya alarak sık iğne öreceğim. Yine her kutu içerisine ikişer sık iğne örüyorum. Köşeye kadar devam ediyorum. Ek yerine geldim. Yine her kutuya ikişer sık iğne örüyorum. Fazlalık ipi de araya alacağım. Devam ediyorum. Uç kısmına kadar yakanın örelim. Tam köşeye geldim. Burada önce 2 sık iğne örüyorum köşedeki kutuya. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Yine aynı kutuya 2 sık iğne örüyorum. Yine bu fazlalık ipi araya alıyorum. Bu şekilde dönüş yaptım. Devam ediyorum. Bu bölüme kadar yine her kutuya ikişer sık iğne örüyorum. Yan duvardaki son kutuya geldim. Bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğneyi örmek için ilmek alıyorum ama ilmekleri kapatmıyorum. İlk bölümüne geliyorum. İlk kutuya batıyorum. Yine bir ilmek alıyorum. Tığımda olan 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Aynı kutuya bir sık iğne daha örüyorum. Şimdi ikinci kutuya geçiyorum. Önce bir sık iğne örüyorum. İkinci sık iğne için ilmek alıyorum ama örmeden yan duvara geçiş yapıyorum. Yan duvarın ilk kutusuna batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Yine aynı kutuya batıp bir sık iğne örüyorum. Yaka açıklığını dönmüş olduk. Şimdi yine her kutuya ikişer sık iğne örerek devam edeceğim. Köşeye gelince önce 2 sık iğne öreceğim. 2 zincir çekip aynı kutuya 2 sık iğne öreceğim ve aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. İpi kesiyorum.
ilmeğin içerisinden geçirdim. Şimdi kapatacağım. İnce uçlu bir tığ alıyorum. İlk ilmeğe ön taraftan bu şekilde batıyorum. İpi öne alıyorum. Daha sonra ipin çıktığı ilmeğe arka taraftan batıyorum tekrar şöyle. İpi tekrar arkaya alıyorum. Burada bir ilmek oluştu. Kapatmış oldum. Yine tığ yardımıyla ipi ilmekler arasında gizliyorum. Bluzu ütüledim. Son hali bu şekilde. Çok hafif, tiril tiril, tam yazlık bir bluz oldu. Gördüğünüz gibi ek yerleri de hiç belli olmuyor. Tamamen kafes örgüden oluşuyor. Tek parça örülmüş gibi oldu. Bluzun ütüden sonraki son ölçülerini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.